İngiltere hükümdarı Edward 1066 yılında öldüğünde tahtını devredeceği kimse bulunmuyordu. Politik karışıklıkların önüne geçmek için tahtına Harold'in geçmesini istedi. Savaşın başlamasında önemli rol oynayan taht taliplileri arasında Viking krali Hardrada da bulunuyordu. Bir diğer taht taliplisi ise ölen Kral Edward'la kan bağı olduğunu savunan Normandiya Dükü 1. William'dı. Bu sebeple Kral Harold tahtını savunmak için stratejiler yapmaya başladı. Kral Normanların saldırısının önüne geçmek için güneye hareket etti. Ancak beklemediği şey ise Vikinglerin 300 gemi ve 15.000 askeriyle İngiltere'nin kuzey kesimindeki sahillerine ulaşmasıydı. Vikingler İskoçlarla birlik olup İngiltere'ye ilk darbeyi vurmaya hazırdı. Hardrada'nın ilk büyük hedefi ise York şehriydi. İngiliz halkı Vikinglerin ilk saldırısına şahit olmadığı için direniş göstermezlerse her şeyin sona ereceğini biliyorlardı. Bu yüzden direniş için hazırlardı. Vikingler saldırıyı denizden yürüterek Ouse Nehri'nden York'a ulaştı. 20 Eylül 1066'da İngiliz direnişiyle York'a direniş gösteren İngilizlilerle Vikingler arasındaki savaş başladı. Fakat İngilizler yeterli direnişi gösteremeyip York'a çekildiler. Kısa bir süre sonra ise Vikingler York'u ele geçirdi. Kötü haberi alan Kral Harold seferberlik ilan etti. Kral bir an önce York'a gitmek için ordusunu topladı. Savaşta yorulan Vikingler dinlenmek için Stamford Köprüsü'nün karşısında dinlenme kararı aldılar. 4 gün kutlama havası yapan Vikingleri beklenmedik bir saldırı bekliyordu. İngiliz ordusu 4 gün boyunca gece gündüz dinlemeden Stamford Köprüsü yakınlarına varmışlardı. Kral Harold ordusuna dinlenmeleri için sadece bir gün vermişti. Ertesi gün saldırmak için harekete geçecekti. Stamford Köprüsü'ndeki Viking gözcülerinden biri İngiliz ordusunu görerek kampa haber vermek için uzaklaştı. Diğer gözcüler yerlerinden ayrılmayarak İngiliz ordusunu yavaşlatmaya çalışıyordu. Ama bu küçük gözcü birliği başarılı olamamıştı. 15.000 kişilik İngiliz ordusu köprüyü geçmek için engel kalmadığını düşünürken köprüde tek bir Viking askeri belirdi. İngiliz ordusu köprüyü geçmeye çalışsa da kahraman Viking askeri onlara izin vermiyordu. 15.000 kişilik İngiliz ordusu köprüyü savunan tek bir Viking askeri karşısında elinden geleni yapıyor, karşılık bulamıyordu. Köprü altına saklanan bir İngiliz askeri sonunda Viking'i öldürmeyi başarmıştı. Kahraman Viking askeri kendiyle beraber, 40 İngiliz askerini yanında götürmüştü. Sonunda İngilizler köprüyü geçmeyi başarmıştı. 15.000 İngiliz'e karşı 9.000 Viking, çarpışmaya başlamak için düzenli pozisyonu alabilmişlerdi. Vikingler, sayıca dezavantajlı olmalarına rağmen savaşı eşit götürüyorlardı. Sayıca az olan Vikingler saatler ilerledikçe ağır kayıplar yaşamaya başladı. Savaş esnasında okla vurularak ölen Hardrada ordusunu yalnız bırakmıştı. Durumu avantaja çeviren İngilizler Viking ordusuna ağır bir yenilgi yaşattı.